biz Mısır'ı karşımıza almasaydık, Mısır'la Yunanistan arasında böyle bir anlaşma olmayacak. Mısır'ı karşımıza almasaydık, Libya cephesinde, Libya'da Doğu cephesinde Mısır'la işbirliği yapma imkanı bulacaktık mesela. Bunlar önemli. Çünkü sonuçta masaya şimdi Libya ile ilgili önümüzdeki süreçte büyük bir olasılıkla Berlin'de ateşkesle ilgili masaya oturulacak. Masada karşı cephe çok geniş. Bununla beraber Suriye'ye baktığımızda Suriye'de Rusya ile beraber işbirliği yapıyorsunuz. Doğru. O zaman mantık şunu gerektiriyor, diplomasi mantığı. ABD'nin Irak'ta, Suriye'de, Libya'da ve Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de birkaç yıldan beri özellikle Büyük Orta Doğu projesi planının ortaya atılmasından itibaren Türkiye'nin ulusal çıkarlarına, ulusal güvenliğine aykırı politikalar izlemektedir. İzlemeye de devam etmektedir. Bunun çok örneği var. En büyük örneği PYD, PKK. En büyük örneği Suriye'nin parçalanması. En büyük örneği Irak'ın parçalanması. Evet. En büyük örneği İran'a yapılan yaptırım ve sonunda 7. ülke olarak İran'ın dağıtılma projesi. Peki. Şimdi dikkat edin. Libya... Bağlamanızı rica edeceğim ama bu bölüm itibariyle. Buyurun. Tamam, bağlıyoruz. Sonuç olarak Türkiye, Suriye'de iyi kötü yürüyen bir Astana süreci var işte. Libya'da da Türkiye ile Rusya arasında bir irade var ateşkesin teşviki yönünde. Benim kendi değerlendirmem, Türkiye ne Libya'da ne Suriye'de ABD ile beraber hareket etme riskini göze alacak bir ülke olmamalıdır. Rusya ile gitmelidir. Rusya ile giderken Mısır'la, İsrail'le, Lübnan'la bu Doğu Akdeniz'deki o anlaşmaya benzer, Libya ile yapılan anlaşmaya benzer bir anlaşma için nasıl Sayın Cumhurbaşkanı istihbarat örgütleri seviyesinde görüşebiliyorsa olumludur bu. O zaman Mısır'a, İsrail'le, üçüncü ülke olarak Lübnan'la böyle bir anlaşma mümkündür. Niye mümkün? Asker görevini yapıyor, diplomat da görevini yapsın. Diplomasi de görevini yapsın. Yumuşak güç de görevini yapsın. Dolayısıyla eğer biz bu şekilde yaparsak, yani Mısır, İsrail'i hiç olmazsa tarafsız bir konuma getirirsek, karşı cephedeki, zincirdeki bazı halkaları sökme imkanına, yani bizim tarafa çekme imkanına sahip olur. Evet. İkinci bir konu daha var. Bizim Suriye'nin PYD, PKK terör örgütüyle mücadele etmek için Suriye'de Adana mutabakatını aktif duruma getirmemiz lazım. Adana mutabakatını aktif duruma getirmemiz için de Rusya'nın uzlaşmacı veya hakemliğinde Suriye yönetimiyle görüşmeniz lazım. Suriye yönetiminde başında o var, bu var. Bizi ilgilendirmiyor. Bu olur, yarın başka biri gider. Rusya aynı zamanda Libya'da Mısır'la da işbirliğine sizi götürebilir masaya. Benim bu söyleyeceğim bu kadar. Evet, teşekkür ederim. Peki. Gürsel Bey, mesela yalnızlıktan söz ettik. Bu çerçevede ne kadar değerli bu yalnızlık ya da buradan değerli bir sonuç çıkar mı? Şimdi tabii ben her konuşmamda bunu ifade etmeye çalışıyorum. Gri bölge savaşı diye bir şey var. Gri bölge savaşı iyi anlaşılması gereken bir konu. Hiçbir şekilde karşınızdakini düşman olarak görmüyorsunuz. Ama ülkeleri kendi politikalarınıza göre dizayn ediyorsunuz. Yani açık gri, koyu gri, böyle bakın olaya. Ülkelere belirli yaptırımlar uyguluyorsunuz gücünüz nispetinde. Şimdi mesela bir Amerika-Rusya gri bölge savaşı yapıyorsa onlar bütün küresel çapta dengeleri gözeterek hangi ülkelere basacaklarını bilerek hareket ediyorlar. Mesela Suriye'ye basacaklarsa onların gri bölgesi içerisinde konuyu o çerçevede görüyorlar. Ama bizim bölgesel güç olmamız, hani güç dinamiklerini de inkar edemeyiz.
Bizim bu bölge içerisinde kendi gri bölge savaşımızı yaparken ülkeleri dosya dosya ayırıp yapabileceklerimizi tek tek ifade edip onlar üzerine performans göstermemiz gerekiyor. Örneğin Yunanistan'la konuşurken Batı Trakya'da yapacağımız şeyin adını iyi koymamız gerekiyor. Belki hukuksal alanda çok şeyler yapılacak. Nerede yapılacak? Avrupa Konseyi'nde bilmem işte şu girişim, bilmem işte Lahey'de bilmem şu mahkeme falan. Ama Mısır'a uygulanacak hususlar da yine yapılabilecek şeylerin içerisinde öngörülüp yapılmalı. Sizin bu dünyada şu anda bütün ülkelerin uyguladığı ve özellikle Çin, Amerika ve Rusya'nın uyguladığı bu yöntemleri kendi bölgenizde yapma kudretine sahip misiniz? Yapıyor musunuz? Veyahut da yaptıklarınızı çoğaltıyor musunuz? Bu biraz teorik oldu ama yani bunu böyle ifade etmem gerekiyor. Yalnızız, yalnız değiliz'i ben orada tartmıyorum. Ne kadar çok kalem iş yapıyoruz'a bakıyorum. Hani geçmişte şu oldu, bu oldu, bunlarla ilgili efendim, buyurun. Yok. Size söylenmedi zannediyorum. Buyurun. Evet. Soru varsa ona bakacağım. Yok. Zaten az vaktimiz kaldı. Evet. Ona göre Şimdi bizim iş üretmemiz gerekiyor. Yani ekonomimizin durumu belli ama yine de destek sağladığımız, yardım ettiğimiz ülkeler bunlar. Efendime söyleyeyim, politik girişimler, diplomatik girişimler, istihbarati faaliyetler, hukuki faaliyetler, silahlanmayla ilgili projeler. Hani iyi yapılıyor, kötü yapılıyor demiyorum ama çoğaltmak gerekiyor. Ne kadar çok dosya üretip çevrenizdeki işte öncelik verdiğiniz, griliğini tespit ettiğiniz alanlarda çaba sarf ederseniz bu zamanla olan şeyler. Hemen bir kere de şunu yaptım aldım diye bir şey yok. Yani ben mesela Suriye'de yapılan işleri bakın çok şey geçirdik. Çok şey geçirdik ama Suriye'de 3 bölgede belli alanlar Türk askeri var şu anda. Bir denge unsuru olmayabilirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde hoşuna giderdi. Ama biz bir zorlu mücadeleden sonra orada şimdi belirli konulara geldik. Efendim Rusya'yla işbirliği yapalım, yapmayalım. Yapıyoruz da ne oluyor, yapmıyoruz da ne oluyor? Bakın o da zaten çeşitli şekillerde oynuyor. Alanlar belli. Önemli olan çok iş üretmek burada. Ben bunu işaret edeceğim. Yoksa öyle yalnızlık konuları falan gibi bakmıyorum ben olaya. Ama gücümüz nispetinde bu bir güç mücadelesi işi. Bu güç mücadelesini de yani arttırmak bizim milli bir konumuzsa eğer işte kaç milyon insanı 86 milyon insan üreteceksiniz. Böl yarıya 40'ı üretiyor 40'ı yatıyor dersek olmaz. Peki. Teşekkür ederim. Son bölümdeyiz artık. Tabii buyurun. Evet şimdi tabii arkadaşları, komutanları dinledim. Burada tabii Mısır'da bulundum. Sudan'da Fas'a kadar Beka Vadisi'nde bulundum. Yani Arap ülkelerini diyor. Bizim İslami kesimde şöyle bir yanılgı vardı. Yani sanki böyle Araplar bekliyor aman Osmanlı'da olduğu gibi Türkiye gelsinler, bizi yönetsinler filan. Bu tüm yalan yani böyle bir şey yok. Herhalde bir bazı ideolojisi bilinmeden uzaklar İslamcıların içerisinde bile Türkiye'nin İslam'a zarar verdiğini, anlaşmasına zarar verdiğini ve İslam'ın Türkiye eliyle çehresinin bozulduğunu söyleyenlere bir rastlarsınız. Elbette ki halka, genel itibariyle halklarla Türk halkını severler. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismini söylendiği zaman hoşlanmıyor ama şöyle bir anlamına gelmiyor, şöyle bir naif bir anlamına gelmiyor. Efendim Türkiye'ye gelsinler, biz eskisi gibi yönetsinler. Bu son derece yüzeysel, hiçbir gerçekliği olmayan bir şey. Zira bizim Türkiye'nin Arapları ne kadar tanıdığı da çok meşhurdur. Yani ben Sudan'da olduğum sürede Sudan Cumhurbaşkanı'yla konuşuyoruz, tabii Cumhurbaşkanı yardımcısıyla. Bizim büyükelçi Arapça bilmiyor mesela. Yani işte Amerikan büyükelçisi Arapça konuşuyor.
Ama bizim işte İslam ülkesiyiz. Arap ülkelerine gönderdiğimiz elçilerin büyük bir bölümü Arapça bilmiyor yani. İşte Türkiye'nin yani İslam ülkeleri de hani bizim de Arapları ne kadar tanıdığımız da aslında problemli bir şey. Şimdi dolayısıyla Mısır söz konusu olduğu Joseph Stalin'in şöyle bir sözünü hatırlıyorum. Stalin der ki bir yere siyasal bir sistem empoze etmenin ordunuzun gideceği mesafe kadardır. Kardeşim senin orduların Kahire'ye gitmez. Kahire'ye gitmez yani. Hatta Şam'a da gitmiyor. O zaman siz Şam'a, burada komutanlar burada, Şam'a siyasal sistem empoze etmeye kalkmayacaksın. Veyahut da Kahire'ye de siyasal sistem empoze etmeye kalkmayacaksın. Bu külliyen yanlış bir politika. Tamam Türkiye ahlaki olarak elbette ki darbeye karşı çıkmıştır Sayın Cumhurbaşkanı ama ben de katılıyorum yani. Bütün darbeler gerici hareketlerdir. Bunun sağ solu falan filan olmaz. Buradan söylüyorum bir siyaset felsefecisi olarak. Darbelerin hepsi gerici hareketler. Ama bu darbelerin gerici hareket olması sizin Mısır'daki pozisyonunuzun ne olacağını konusunda bir temel ölçü değildir yani. Şimdi tamam Sisi iş başına gelir, Sisi'yi iş başına getiren bir şey belli. Yani İsrail pozisyonunu, Amerikan pozisyonunu anlamadan Sisi'nin oraya niye geldiğini anlayamazsınız. Bir de tabii yani bu işin Mısır'ın içerisindeki bileşenleri var. Siyasal kanatları falan var. Türkiye elbette ki bu darbeye işte karşı çıktı. Fakat darbeye karşı çıktıktan sonra yani Mısır'la tamamen ilişkiyi kesmek, en azından yine diplomatik sınırları takmak veyahut da Mısır'a söylediğim gibi siyasal bir sistem empoze etmeye kalkmak yanlış bir girişim tarzıydı. Peki geri çevrilebilir mi bunlar? Yani geri şu var. Şimdi burada da şöyle haksızlık yapmayalım da bizim üstüne de. Şimdi biz Mısır'la ilişki kuralım, Esed'le ilişki kuralım da peki Mısır'a Sisi'yi iktidara taşıyan güçler Sisi'nin Türkiye ile işbirliğini ne derece izin verebilirler? Yani Mısır'ı ben iyi biliyorum, konuşabiliriz yani. Mısır'da ne kadar serbest bir adamdır, ne kadar opsiyon Türkiye ile Mısır arasında bu olabilir. Çünkü şunu burada net söyleyeyim yani Sisi'nin iş başına getirmesi nedenlerinden birisi İsrail'in güvenliği problemi. Yani biz her zaman böyle İsrail'e karşı çıkarız ama esasen İsrail'in ayakta kalmasını sağlayan temel etmenlerden birisi diktatör Arap rejimleridir. İsrail diktatör Arap rejimleri vasıtasıyla aslında biraz da varlığını sürdüren bir ülkedir. Bunu İsrail eski istihbarat komutanı Şalom Gazit bizzat ifade etti yani. Diktatör Arap rejimleri Siyonizmi besleyen bir şeydir. Ayakta kalmasını besleyen bir şeydir. Biz iki demişti Kudüs işgalatinde falan filan deriz yani. Ben de şimdi burada diyorum ki Mekke ve Medine aslında işgali altında, Suud krallığının işgali altında. Ne yapacağız yani? Hangisi daha önemli? İsrail'e karşı koyduğun tavrı Suudi krallığına koyabiliyor musun? Nereye bağlayacaksın? Şimdi şuna bağlamaya çalışıyorum. Yani Türkiye Orta Doğu'daki politikasını, İslam ülkeleri olan politikasını gözden geçirmeli. Şöyle bir şey yok yani Arap ülkelerinde. Siz bizim abimizsiniz, efendim biz sizin isteklerinizi yaparız. Gelin bizi yönetin gibi böyle naif bir anlayış yok. Hele yönetimdekiler asla böyle bir şey yok. Halkta da böyle bir şey yok. Eşit olarak evet İslam kardeşliğini söylediğimiz zaman insanlar hoş bakarlar. Öyle bir abartıldığı gibi halk nezdinde bir Türk düşmanlığı falan da yoktu. Hatta bu Lübnan olaylarında ne oldu? Bir takım Hristiyanlar Fransa diye bağırınca oradaki Müslümanlar da işte tepki olarak Türkiye diye bağırmaya başladılar Beyrut'ta. Elbette ki aramızda böyle bir tarihsel bir bağ var, dini bir bağ var, kültürel bir bağ var. Orada güzel bir imajımız var. Fakat bu imaj üzerinden kalkarak yani bizim Arap ülkelerine bir rejim empoze etme lüksümüz yok. Evet Türkiye bugün, bu sene genelleri bilmiyorum, Türkiye bugün Orta Doğu'da artık bir tek başına oyun kurduğu olmasa bile bir oyun bozan konuma gelip Türkiye'ye rağmen Suriye'de, işte Akdeniz'de eskisi gibi bir özlem kurmak, Türkiye'yi tamamen oyunun dışına bırakarak burada bir siyasal sistem inşa etmek yani ekonomik anlamda, bölgesel anlamda mümkün değil. Elbette ki biz
Yani İstiklal Savaşı'nın 13 milyonluk ülke değiliz. Yani 13 milyonluk yine de bağımsızlığımızı kazandık. 83 milyonuz. Ordumuzun gücü belli, ekonomimiz belli, deneyimimiz belli. Elbette ki büyük bir deneyim kazandık. Fakat bu deneyimleri dediğim gibi Stalin'in sözünü çok önemsiyorum ben. Yani bir yere zaten ordumuzun gideceği mesafe kadar. Bu kadar basit yani. Peki, teşekkür ederim. Sonuna geldik ama birer cümle almak istiyorum. Başlayayım. Lütfen çok kısa ama çünkü çok az vaktim kaldı. Anladım. Türkiye Doğu Akdeniz konusunda dış dünya tarafından maalesef Batı propagandası saldırgan emperyalist gösterilmeye çalışıyor. Ben bir süredir yazılı basında da kullanıyorum. Doğu Akdeniz'de Kuzey Afrika'nın bir platformu fırsatı var. Özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde beyaz eşya, otomotiv, Türkler olan sempatiyle birleştiğinde bunu Akdeniz'le birleştirmek lazım. Bu kazan kazan fırsatı veren konulardan bir tanesi. Çok önemli bir konu. Kilit ülkeler İsrail ve Mısır'dır. Bu arka kapı diplomasisi olabilir, doğrudan dışişleri olabilir. Bir taraftan Dışişleri Sağlığı, münasır ekonomik görüşüyle dursun. Avrupa Birliği'nin bu Akdeniz boyutunda, çünkü Avrupa Birliği'nin gücü maddi olarak bunları ayakta tutmaya yetmiyor. Buradan insan seli akıyor Avrupa'ya. Bu Avrupa'nın da halledeceği bir konu. Burada bir ekonomik ve işbirliği atılırsa bu aynı zamanda tansiyon da indirir. Son derece yapıcı bir işbirliği olur. Son sözümde 17 Ağustos'ta kaybettiğimiz depremde kaybettiklerimizi rahmetle anlıyorum. Ve şu anda vatanımızda ve mavi vatanda görevde olan askerlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Erdoğan Paşam bir cümle alabilir miyiz? Tabii ben eğer bizim siyasetimiz yalnızlıktan kurtulma ve bunun sonucunda elde ettiğimiz başarı bir noktaya getirilirse, bu hani biraz evvel hep konuştuk ya, bu Biden denen kişi de bu konuşmaları yapar. Peki. Çok teşekkür ederim. Hüseyin Hocam buyurun son söz lütfen. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bilgilendirici bir toplantı oldu bu akşam. Gayet güzel. Benim tabii söyleyeceğim şey şu: Türkiye özellikle diplomasi alanında çok daha etkin olması gereken bir sürece. Burada özellikle liyakat, diplomatik anlamda liyakatın çok önde olduğu bir süreç olacak. Dışişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki dönemde işleri çok yoğun olacak. Şimdi bu işi sadece askeri gücü bırakmak değil, yani inşaat gücü de daha fazla önem verilecek. Ben Türk diplomasinin bu konuda çok etkin olacağını düşünüyorum fırsat tanımında. Sadece şuna dikkat edelim. Bu son söyleyeceğim çok önemli. Cumhurbaşkanlığı arşivlerinden ilgili kısmı, yani işte 12 adaları veya işte adaları Türkiye'ye verdiler de İsmet İnönü kabul etmedi falan gibi belgeleri piyasaya sürmesi çok yanlış bir harekettir. Bu hareketin olmaması gerekir. Cumhurbaşkanlığı arşivleri Türk milletinin namusudur. Ve bunları ileride bizim aleyhimize kullanırlar. Birçok akademisyen büyük tepki gösterdi haklı olarak. Yani akademisyenler bunları yayınlayabilir ama bu işin başında olan adamın bu işi yapmaması gerekir. O nedenle Türkiye hem içeride hem dışarıda yanlış adım atmaması gerekiyor. Bu da benim belki de bu akşamki son katkım olsun. Ama Türkiye diplomatik anlamda ve askeri anlamda önümüzdeki dönemde yoğun bir sürece girecek. Çok dikkatli olmamız ve etkin olmamız gerekiyor. Peki, çok teşekkürler. Naim Bey, süren bitti ama son cümleniz varsa alayım lütfen. Tabii ben de biraz değerli hocama ve sayın konuklarıma katılıyorum. Diplomasiyi etkin kullanmamız, yumuşak gücü etkin kullanmamız lazım. Bugün konuşmadığımız önemli bir konu var. Türkiye ile 130 kilometre sınırı olan Suriye'deki İdlib, ABD açısından küçük Afganistan'a dönüştürme projesidir. Bunun da altını çizmek lazım. Evet. Dolayısıyla İdlib için de diplomasi devreye girmeli diye düşünüyorum. Doktor Naim Babiroğlu çok teşekkür ederim. Profesör Hüseyin Bağcı Hocam çok teşekkürler katıldığınız için.
Sayın Erdoğan Karakuş çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sayın Ben Kadir teşekkür ediyorum. Kadir Paşam çok teşekkür ediyorum. Mithat Rende'ye de gıyabında teşekkür ediyorum. Gürsel Bey çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür hocam. ederim. Sağ olun, var olun. Çok kıymetli bilgilerinizle. Özellikle Biden'ın yaptığı konuşma Türk-Amerikan ilişkileri ve ardından Akdeniz'deki sorun ve gelinen son noktayı konuklarımızla konuştuk. Hoşça kalın. In the lives of tens of thousands of Americans. Free for all. Fire at will. This here on Navajo Nation are especially hit hard. 15 to 30% of our Navajo citizens don't have running water. In any indigenous reservation, there's a shortage of position. Native Americans are amongst the most vulnerable and hardest hit by COVID. Yeah, the more we lose our elders through COVID-19, the more we lose our roots and our way of life. We need to bring awareness to the attention of Washington, D.C. and United States citizens that there is a need to focus on the first citizens of this country. In 60 years, we went from about 100,000 factory workers to probably about 7,000. Often you can see some factories that are still humming. Most of them are just kind of abandoned. The restaurant industry right now is one of the largest and fastest growing industries, and yet it continues to be the absolute lowest paying employer in the United States. Barely anybody's making enough to live. You were donating plasma to get by. It's literally a slave wage. I don't remember growing up like this. My mom didn't have to go to food bank. Enemy recon aircraft observed. Even really young kids are feeling what's going on right now. How should parents be talking to them about this whole question of racial justice? How do we embrace this moment and turn it into real change? What we really want to focus on is moving from protesting to policy. Join Dale, Anthony, and Tony on CBS this morning. CBSN Los Angeles. Get local news, breaking news for anytime, anywhere. It's easy to find us, and it's free. Download the CBS News app on your streaming devices. CBSN Los Angeles. Streaming 24/7. You can watch CBSN 24/7. Understand you have some breaking news. It's quite an adventure here at CBSN. Been a day. You can watch CBSN 24/7. Got an amazing story to share with you. Understand you have some breaking news. How does it all play out? It's quite an adventure here at CBSN. It's been a day. Hi everyone, I'm Elaine Quijano. It's good to be with you. Thanks for joining us. We're just a few hours away from the start of the 2020 Democratic Convention. It's going to look and feel a lot different from what the party had in mind when it announced Milwaukee as the host city last year. Instead of 50,000 people descending on the shores of Lake Michigan, the week's speeches and proceedings will happen the same way nearly everything else has for the past 5 months, virtually. You are looking at the most important room for Democrats this week. This control room in Milwaukee will be taking in live feeds from all across the country, including Joe Biden's in Delaware, and feeding it out to the world. The latest CBS News Battleground Tracker shows presumptive nominee Joe Biden leading in states which account for some 279 electoral votes. It takes 270 to win the presidency. President Trump is visiting key states currently leaning toward Biden today, Minnesota and Wisconsin. Officially, these were White House events on jobs and the economy. President Trump focused on issues he's been looking to play up in the election.
goal to restore safety to our streets and to help these innocent Americans rebuild their lives and rebuild their lives very quickly. That's what I'm here for. By contrast, the Democrats are promising to elevate and upgrade war on cops and to bring it up to the White House in the form of sleepy children. I don't think that's going to work. They will be taking away your Second Amendment if they win, and Biden wins as sure as yours did, and you'll have nothing to do with it. Because there wasn't a Second Amendment to Despite Biden's current lead in several polls, the race is anything but a foregone conclusion. One of the most pressing issues is exactly how Americans will be able to cast their ballots. House Speaker Nancy Pelosi is summoning Democrats back to Capitol Hill in an attempt to roll back changes at the U.S. Postal Service implemented by Postmaster General Louis DeJoy. DeJoy is a Trump megadonor. The president appointed him in May. DeJoy has agreed to testify in front of Congress next week about why the USPS has restricted certain deliveries and worker hours and removed sorting machines in multiple states. This all comes against the backdrop of concerns that the Postal Service may not be able to handle the surge of requested and returned mail-in ballots ahead of the November election. Protesters picketed two of DeJoy's homes in Washington, D.C. and Greensboro, North Carolina this weekend. It remains unclear whether he or his wife were at home for the demonstration. Ed O'Keefe, Caitlin Cronin, and Anita Kumar join me now from Washington. Ed is a CBS News political correspondent. Caitlin is CBS News political director. And Anita is a White House correspondent and associate editor for Politico. Welcome to you all. I know these are busy times. Anita, let me start with you, first of all. What do we know about this bill from House Democrats, and what do they want to find out from the Postmaster General? Well, they have a lot of questions for him. They want to know all about how the Postmaster General has changed things. What is he doing there? Why is he having people work less, not have overtime? Why is he changing machines? What the president told him, if anything, what the Board of Governors that he reports to told him. Remember, that's predominantly a Republican board. So they have a lot of questions about why this is happening right now and why this is happening in general. As you can see, they were planning on talking to him and now have moved that up. So this is definitely something they want to deal with right now. Now, of course, the bill that you mentioned, we had thought it might be broader. It sounds like it's going to be mostly based on the post office. They want to provide the funding that they had talked about before in the bigger coronavirus relief bill. And we've seen the president go a couple different ways on that, but he has said he would agree to some funding. Well, we know at the White House this morning, our Paula Reed asked President Trump about the changes to the Postal Service. Let's listen to that. The Postmaster General, a big donor to you, to slow the mail? No, not at all. Wouldn't do that. No, I have encouraged everybody, speed up the mail, not slow the mail. And I also want to have a post office that runs without losing billions and billions of dollars a year, as it has been doing for 50 years. So first, we should note much of the USPS budget shortfall is due to a unique requirement to fund retirement benefits 75 years in advance. But Anita, how is the Trump administration defending the Postal Service changes? Well, they are saying that the Postmaster General is in there to do sort of what the president just said. The president's has been critical of the Postal Service for 3.5 years. He has said it's a money-losing operation. He wants it to be run like a business. Of course, it's not. And he wants it to pay for itself. And so this is someone who's come in there. He's a businessman himself, Louis DeJoy. He's come in there to sort of make it more efficient. And so that's how they're explaining it. They're explaining it that this needs to be more modern. It needs to be more run like a business. And he's making these changes that need to be changed. They also say some of the changes that are being made were prior to his arrival. So prior to DeJoy's arrival, that these were already in the works. Well, Caitlin, let's get a sense of the scope here. Help us understand the expected scale of mail-in voting for the general election. And also, if there are disruptions in mail delivery, how might that affect the vote count? Well, first of all, I think we can safely expect that more people are going to vote by mail in this election than we've seen before. We saw that in the primaries, and just like every American has had to make adjustments in their daily life,
there's going to be adjustments that come with voting, because while the pandemic is still going, there are people who are just simply not going to feel comfortable going to a poll place on election day. So a lot of these states are now making plans, and without a lot of money and without a lot of time, to prepare for people to be able to do that safely and efficiently. And so a lot of these states are sending applications for people to vote by mail. Others have opted to actually send a live ballot that people can vote by mail to all registered voters' homes in those states. So we can expect more people to take them up on that offer and to vote by mail as opposed to going to the polls. And one thing that could potentially happen is in many of these states where you can't process the votes until election day, we could see delays until we get results. And that's why we've seen a lot of reporting lately that we shouldn't be talking about election night, but potentially election week, election month, election season, whatever you want to call it. But I think we really need to be prepared that we might have to have patience, because just like we're having to adjust, all these states are having to adjust in how people vote. So that's one thing. And then I also think that the president's messaging on this has been very interesting, because he's essentially doing the Democrats get out the vote efforts for them. Because when he talks and says that mail-in voting isn't safe, and according to him, he says that it has fraud, the people listening to him are his own base. A lot of Democrats don't trust him on these issues. So therefore, they could be thinking they're going to get their vote in early, just to be sure that they're not dealing with Postal Service issues that could arise or delays, and that their vote counts. And then Republicans, who traditionally, especially older Republicans who have voted by mail in the past, might be listening to the president and thinking that they're not going to do that this time around. Right. We had a conversation with Major Garrett on CBSN last week, who said a lot of Republicans that he's talking to are worried for those very reasons that you just outlined. Anita, there's been an interesting twist in this as well. In addition to his attacks on mail-in voting, President Trump is also criticizing one of his alternatives. Now, he tweeted, quote, "Some states use drop boxes that are the collection of universal mail-in ballots. So who's going to collect the ballots, and what might be done to them prior to tabulation? A rigged election, question mark. So bad for our country. Only absentee ballots acceptable." So the president is opposed to mail-in voting and drop-off boxes. Anita, what is he willing to accept? It sounds like not much besides voting in person. He does talk a lot about absentee ballots, but I've actually spent the day talking to experts about, and election experts and local election officials around the country, asking what the difference is. And really, in a lot of states, there is no difference. So you get the same exact ballot in the mail, whether you request it or whether it comes to you, just automatically. And so really, that's what this is about. This is what the president's talking about. He does not want states to just go ahead and mail ballots to people without them requesting them. That's really at the crux of this. He wants it to be limited only to those who request them. And of course, he would like people to go in person. But you're right, he has criticized many aspects, but those are the two things he is willing to accept. And he really would prefer people to be socially distant and go to the polls in November. And let me turn to you. This, of course, is night one of the Democratic National Convention. Ostensibly, the theme is unity, with speakers ranging ideologically from Bernie Sanders to John Kasich. You know, in the past, these conventions, as you well know, really sort of these celebratory affairs. A lot is known about the outcome well ahead of time. But given what is happening in our country right now, so many crises, of course, in the middle of the coronavirus pandemic, are you expecting a more somber, sort of serious tone from these speakers that we're going to be hearing from tonight? It's likely, given that they're going to focus, Elaine, on the pandemic, the economic downturn, and the national ongoing reckoning about race and policing. That is, those are the three main themes tonight. But you will, as you said, as you pointed out, see a broad cross-section of Democrats from across the spectrum, everyone from progressive Bernie Sanders to more moderate or mainstream Democrats like Gretchen Whitmer, the governor of Michigan, and Andrew Cuomo, the governor of New York, both of whom, of course, have earned strong marks from their own residents for how they've handled the pandemic. Others, like the Washington mayor, as well, will be among those speaking. It's the Republicans, though, the four invited Republicans that have drawn some notable attention today and some criticism. Ohio Governor John Kasich, the former Republican governor from the Buckeye State, who took on Trump in 2016, is the best known of the four. Christy Todd Whitman, the former governor of New Jersey and EPA administrator for George W. Bush. Susan Molinari, the former congresswoman from New York.
who also is a former CBS News colleague of ours. She once hosted CBS Saturday Morning. And then Meg Whitman, the former Republican gubernatorial candidate in California, who now runs Quibi. All of them sort of there to sort of say to independent voters or Republicans who may be thinking about it, look, it's okay to be for Biden. And there was a notable op-ed in the Wall Street Journal today from Rahm Emanuel, the former White House chief of staff and congressman, who said that the concept of Biden Republicans is one that he hopes his party can embrace and make use of in the coming months and try to turn those perhaps disaffected or former Republicans into lifelong Democratic supporters. So that's something to keep in mind as the party continues to debate its future, even though they are trying to put up a united front this week. It's notable, for example, that the New York Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez tweeted earlier today, great to see that K6 part of this, but I don't think somebody who supports or who is opposed to abortion rights is reflective of the Democratic Party. You're going to get some of that alongside the fact that the Biden campaign is very eager to bring together Democrats, Independents, and Republicans to support their ticket. Interesting. Caitlin, I'm just curious what you're hearing on that front, this notion of so-called Biden Republicans. Are Republicans themselves concerned at all about that when you have people like former Governor Kasich speaking at the convention tonight? I think what the Biden campaign is trying to do, as Ed just pointed out, is change the hearts and minds of some voters who might lean Republican on fiscal issues, the economy, but are unhappy with the president's rhetoric. And that includes a lot of women in the suburbs who went and voted Democrat in the midterms. I think a lot of this, too, is just trying to say we're inclusive to everyone and trying to win over the people who aren't totally pledged to a candidate. And a lot of that is convincing some people who might want to stay home that they should actually go and vote. So I think the conventions provide an opportunity for the campaign to really address how they plan to deal with the big issues that we face as a nation, from the health aspects of coronavirus to the economy and to racial inequality. And that the more people they can get on board to say that Joe Biden is the candidate who is prepared to lead and focus on those things and have an agenda to turn this around, they're going to welcome anyone to come speak about that. Well, Ed, it's interesting. So the topics that Caitlin just mentioned were among those in an Elle magazine interview released today with Joe Biden, conducted by rapper Cardi B. They covered a lot of those areas. However, I wonder, with respect to reporters, Ed, what kind of access do you have? Has he granted many interviews to reporters themselves? A lot of work in that sentence. This was a conversation between two people inclined to agree with each other on a lot of things. Look, say what you will about the president or what he says about the press. He is far more accessible than his predecessors and than his current opponents, that is for sure. Biden and Harris, since she was picked last week, have been less so. They have not taken very many questions other than a few that were shouted at them at their first joint appearance last week, and one that she answered on Friday about the attacks from the president. The Biden campaign eager to stage manage this as much as possible, partly because their approach to this, and I don't know that I necessarily agree with it, but this is what they say, is look, you don't have to be hearing and seeing your president all the time. There's this general sense that a lot of voters are sick and tired of the president being omnipresent in their lives. And so try to control it a little more, try to control when and how they are seen is part of their strategy. And remember, there was a lot of concern when this pandemic began that if Biden was sort of out of the loop and not involved in day-to-day pandemic decision-making, it sort of affected the inverse has become true, that the less you've seen him, the more he stays out of the president's way, the better his numbers are. We'll see if that holds up as this campaign continues, especially if the president starts hitting the road like he did today to Wisconsin and Minnesota and to other states later in the week. And then the numbers in those states start to improve for the president. That will compel Biden and Harris to get out there a little more, even though they're trying, as a political matter, to hew to the guidance of public health officials and scientists who say distancing is more important, and putting a 77-year-old man out there to campaign could be risky. But it has been mighty frustrating to try to talk to Biden, get questions answered from him. If this were a normal period, and how many times do we say that every day, we'd probably be talking to him far more, and he'd probably be creating a lot of self-inflicted verbal wounds for himself, which is part of why his campaign doesn't mind that this pandemic has created for them a valid excuse
that he should stay away from reporters. But, you know, it's certainly frustrating. We'd love to talk to him more. I mean, over the course of this campaign/pandemic, I think I've had an opportunity to ask him 2 questions in 2 of these different very well organized and orchestrated press conferences. But it's only because they put our names on a list. It's not like it's an I'll be back. Answering questions going in and out of an event. For our colleagues in newspapers like Anita, it's even doubly frustrating because he's taken very few questions from print media over the course of the last several months.